Merhaba arkadaşlar, Recep Özel Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizinle harika bir egzersiz paylaşacağım. Sevgili öğrencilerimle, arkadaşlarımla beraber de tam zamanlı olarak uygulamasını yapacağız. Aslında bu egzersiz daha önce kanala koyduğum iki tane egzersizin birleşimi. Neydi bunlar? Biri güç duruşu egzersiziydi. Hayal etmemizi, vizyonlamamızı sağlayan bir egzersizdi. Diğeri de en kötü senaryo okeyleme egzersiziydi. Yani korkularımız ağır bastığında yaptığımız bir egzersizdi. Şimdi ben bu ikisini sevgili Aykut Oğut ve Daryl'dan öğrendim. Bu ikisini birden birleştirip çok enerjisi yüksek bir egzersiz ortaya çıkardım. Ve bunu çok fazla uygulamanızı istiyorum. Ben günlük her gün bunu yapıyorum. İstediğim, hayal ettiğim her konuda inanılmaz dönüşümler yapmamı sağladı. Size de bu anlamda tavsiye ediyorum. Siz bunu olabildiğince her gün uygulamaya çalışın bu egzersizi. İstediğiniz her konuda göreceksiniz, inanılmaz dönüşümler olacak. Şimdi bu egzersiz, iki egzersiz birleştirdiği için ayrı ayrı bunlardan ben size bahsedeceğim. Sırayla anlatmaya başlayacağım. Uygulamasını göstereyim. Bu arada da genel bilgiler vereceğim. Şimdi ilk adımımızı öncelikle gözlerimizi kapattık. Tam zamanlı olarak bu egzersizi uygulayacağız. Siz de ekran başında uygulayabilirsiniz. Kafamızda kendimizi huzurlu hissettiğimiz, mutlu olduğumuz bir alana gidiyoruz. Burası bir ormanlık bir yer olabilir, deniz kenarı olabilir. Hiç fark etmez. Nerede kendinizi huzurlu, mutlu hissediyorsanız oraya bir gidin. O ortamı iyice bir ayrıntılandırın, renkleri görün. Deniz kenarındaysanız eğer dalga seslerini bir duyun. Rüzgarın sesini hissetmeye çalışın. Üstünüzde başınızda neler var görün. Sadece mutluluğu ve huzuru hissedin. O huzuru, o sevinci bir içinize çekin. Bunu 1 dakika kadar yapın. 1-1,5 dakika. Ne kadar kendinizi iyi hissedecekseniz bunu bu kadar yapmanız yeterli. Arkadaşlarım da şimdi zaten başladılar. Önce o huzuru, ortamı, keyfi, neşeyi, orada dert keder hiçbir şey yok. Sadece keyfiniz yerinde, güneşi görün, huzuru, mutluluğu içinize çekin, o sıcaklığı içinize çekin, harika bir hayatınız var. Sadece huzur ve mutluluk hissedin. Şimdi egzersizin ilk bölümüne başlıyoruz arkadaşlar. Bu bölüm en kötü senaryo okeyleme bölümü. Herhangi bir konuda bağımlandığınız zaman, korkularınız ağır bastığında, mutlaka bunu uygularsanız eğer, kesinlikle o konuda bağımlılığınızı kıracaksınız. Ve korkularınızı yeneceksiniz. Buna yarayan bir egzersiz. Şunu unutmayın, şöyle bir harika bir cümle var. Korktuğunuz her şey bir şekilde başınıza gelmek zorunda. Siz bu korkunun içinden geçemezseniz eğer, okeyleyemezseniz, bilin ki o sizin başınıza gelecek. İşte bu bölüm ona yarıyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Kafamızda olmasını istemediğimiz en kötü durumu yaşamaya başlayacağız. Ve bunu sonuna kadar götüreceğiz. Diyelim ki herhangi bir hedefimiz var ve kötü sonucu neyse, yaşayın kafanızda. Atıyorum işte zayıflamak istiyorsunuz, kilolusunuz, zayıflayamıyorsunuz şu an. Zayıflayamazsanız, kilolu kalırsanız en kötü neler olur? Kafanızda bunları iyice bir yaşayın. Sonuna kadar, okeyleyene kadar gidin arkadaşlar. İşte arkadaşlarınız sizinle alay mı ediyor, aileniz bir şey mi diyor, kıyafetleriniz kötü. Sonuna kadar yaşayın. Şimdi bu grup sınava hazırlanan bir grup. Bizim buradaki en yoğun korkumuz sınava hazırlık. Bunda da size bir örnek verelim. LYS'ye hazırlanıyoruz. Şu an arkadaşlar herkes sınava kafasında giriyor. Girdik, 2016 LYS'deyiz. Sınav anındayız, salondayız. Çok kötü gidiyor her şey. Kötülerini düşünüyoruz. İstediğimiz yerlerden sorular gelmemiş, çalışmamız boşa gitmiş. Yapamayacağız, bitti bu iş. Öyle bir moddayız. Bunu bir hissedin arkadaşlar. Kafanızda bir yaşayın. O duygulara izin verin. Üzülecekseniz üzülün. Ağlayacaksanız ağlayın. Bunu engellemeyin. Sizde hangi konu olursa olsun bunun dibine kadar o kötü hissiyatlara izin vermeniz gerekiyor. Bundan kaçmayın. Şimdi sınavdan çıktık. Temmuz ayı geldi. Sınav sonuç belgeniz geldi. İstediğiniz yere yerleştirilemediniz diyor. Bir bakın bakalım yanınızda kimler var? Annenize babanıza neler diyorsunuz? Arkadaşlarınıza neler diyorsunuz? Üzülüyor musunuz? Ağlıyor musunuz? Hangi psikolojidesiniz? Bunun olmasına sonuna kadar izin verin. Kaçmayın. Nasıl bir hayatınız oluyor? Eve mi kapanıyorsunuz, depresyona mı giriyorsunuz, hayata mı küsüyorsunuz? İyice bunları bir kafanızda yaşayın. Sonra süreci devam ettirin. Mesela Temmuz ayında biz bu sonucu öğrendik. Ağustos ayını kafanızda şimdi yaşayın. Neler oluyor? Nasıl bir yaz tatili geçiriyorsunuz? Eylül ayına gelin. Hangi kararları alıyorsunuz? Hayatınız nasıl gidiyor? Okey olana kadar buna devam edeceksiniz arkadaşlar. Yani sınavı kazanmamayı okeyleyene kadar, tekrar oturup ders çalışmaya başlayana kadar veya siz de kilolu olmayı okeyleyene kadar, tekrar yeni bir sürece başlayana kadar, ya olmazsa da olur, hiç önemli değil noktasına gelene kadar bunu yapmanız gerekiyor. Bu noktaya gelemediyseniz bilin ki en kötüyü okeyleyemediniz.
Bir defada yapamayabilirsiniz, hiç önemli değil. Oturun bir daha yapın. Oturun bir daha yapın, hiç fark etmez. Ama en sonunda o kötü durumla, evet ben bunun böyle olmasını istemiyorum ama böyle de olursa yapacak bir şey yok. Oturur tekrar başlarım noktasına gelene kadar, kendinize alternatif bir yol bulana kadar gitmeniz gerekiyor. Şimdi bu grup bunu şu an yaptı. İlk bölümü bitirdik. Şimdi az önceki huzurlu alana tekrar geliyoruz arkadaşlar. O bir dakikalığına huzur yaşadığımız yere bıraktık şimdi. Korkuları, kaygıları hepsini bıraktık. Yine sadece mutluluğu ve huzuru içimizde hissediyoruz. Keyfimiz yerinde. Dalga seslerini duyun, güneşi görün, sıcaklığı içinize çekin, huzuru, mutluluğu, her şeyi kenara bıraktık. Hepsi doyasıya, huzur, sevinç, neşe bunlar var içinizde. Bunları tekrar bir yaşayın. Bir 30 saniye, 1 dakika kadar bunları bir aktive edin. Şimdi bu defa arkadaşlar az önce yaşadığımız olumsuz şekli olumlu olarak vizyonlamaya başlayacağız. Yani güç duruşu bölümüne geçeceğiz. Tekrar sınava giriyoruz. Salondayız. Bu defa harika geçiyor. Muhteşem bir sınav. Her şey tam istediğiniz yerden gelmiş sorular ve süper bir sınav geçiriyorsunuz. Bir an önce sınavdan çıkmayı hayal ediyorsunuz. İnsanlara anlatacaksınız, oldu bu iş modundasınız. O mutluluğu, o huzuru, o neşeyi bir hissedin. Dibine kadar yaşayın. Sonra çıktık salondan. 2016 Temmuz geldi, sınav sonuç belgeniz geldi, istediğiniz yere yerleştirildiniz diyor. O anı bir görün. Annenize neler diyorsunuz, babanıza neler diyorsunuz, arkadaşlarınıza neler paylaşıyorsunuz. Bunları bir ayrıntılandırın. O sevinci, mutluluğu, özgüveniniz tavan olmuş, o hissiyatlara bir izin verin. Ağustos ayına gelin, bakalım nasıl bir yaz tatili geçiriyorsunuz, ailen size ne hediye almış, neler yapıyorsunuz. Eylül ayına gelin, kazandığınız üniversiteye bir gidin, o şehre bir gidin, anne babanız sizi götürüyor mu, kim götürüyor, apartta mı kalıyorsunuz, ev mi tutuyorsunuz, o kampüste bir gezinin, işte bu oldu benim hayalim, hedefim gerçekleşmiş modunda hissederek bunu yaşayın. Nasılına takılmayın arkadaşlar, nasıllar evrenin işi. Biz şimdiden bunu hissedip yaşamaya çalışıyoruz. O frekansa geçmeye çalışıyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hangi frekansta yayın yaparsanız o frekanstaki olayları siz çekersiniz. Bunun için çok çabalamanıza da gerek yok o frekansa geçtikten sonra. İçinizden gelenleri yine yapın, eyvallah. Buna kimse hayır demiyor. Ama önceden olmuş gibi ne kadar fazla yaşarsanız, hissederseniz o istedikler size o kadar çabuk gelecek. Diyelim ki konunuz kilo konusu, kendinizi zayıf vizyonlayın. Zayıf olan insan, zayıf olan o kişi, beden haliniz neler yapardı? Hangi kıyafetler giyerdi? Nerelerde gezerdi? Nasıl bir hayatı olurdu? Nasıl bir özgüveni vardı? Bunları yaşamanızı istiyorum kafanızda. İyice bunları ayrıntılandırdık, o sevinci, mutluluğu, huzuru hissettik. Şimdi arkadaşlar son bölüme geldik, şükür bölümüne. Hayatınızda olan, memnun olduğunuz her şey için ve şu an olmayıp elde etmek istediğiniz şeyler için şükretmeye başlıyoruz. Şükürler olsun ki çok sağlıklıyım. Sonunda da bir cümle ekliyoruz, harika bir cümle. Bundan daha iyi nasıl olabilir? Şükürler olsun ki sınavı kazandım. Bundan daha iyi nasıl olabilir? Bundan daha iyi nasıl olabilir'in anlamı şu anki halimden çok memnunum, daha fazlasını da istiyorum. Bunu hissederek, o şükran duygusunu hissederek yapmanız gerekiyor. Şükran çok güçlü bir enerji arkadaşlar. Çok fazla şükredecek şey zamanla hayatınıza çekeceksiniz bu egzersizi yaptıkça. Yani siz sürekli şükrederseniz şükredecek şeyler hayatınıza çekersiniz. Yakınırsanız yakınacak şeyler çekersiniz. Olmamış şeyleri de olmuş gibi şükrediyoruz. Şükürler olsun ki zayıfım, bundan daha iyi nasıl olabilir? Şükürler olsun ki harika bir vücudum var, bundan daha iyi nasıl olabilir? Harika bir ailem var, bundan daha iyi nasıl olabilir? Aklınıza ne geliyorsa hepsini arka arkaya dizin arkadaşlar. Hissederek sonuna kadar gidin. Şükürleriniz bittiğinde de egzersizi bitirebilirsiniz. Herkes devam ediyor burada şükretmeye. Ben bir taraftan tekrar bahsedeyim arkadaşlar. Bu muazzam bir egzersiz. İnanılmaz enerjinizi yükseltecek bir egzersiz. Ve içinde de en kötü senaryoyu okeylemeyi de barındırdığı için korkularınızı okeyleten bir egzersiz. Şimdi bu grup az önce 2-3 dakika bunu yaşadı. Ve herkes de sınava dair mutlaka korkularına dair bir rahatlama oldu arkadaşlar. Zaten geri dönüşleri de çok fazla böyle olduğu için ben ikisini birleştirmek istedim. Hem önce kötüyü yaşıyoruz, sonuna kadar buna izin veriyoruz, dünyanın sonu olmadığını görüyoruz. En kötüsü o kadar da kötü değilmişi yaşıyoruz kafamızda bir alternatif bularak ve hissederek. Daha sonra da istediğimizi muhteşem bir şekilde vizyonluyoruz. Zaten enerjimiz de inanılmaz yükseliyor. Avantajımız da bu. Tamamdır, uyuduk mu? Peki, teşekkürler.